Günaydın. Bu sabah saat 5.30'da kalkıyorum. Gördüğünüz gibi hava daha zifiri karanlık. Şöyle bir yatağımı göstereyim size. Yatakhanedeki yatağım. Hemen hızlıca bir yatağımı topluyorum. Öyle çok da özenmeden yorganı falan düzeltiyorum. Sonrasında hemen bir kendimi ayıltmak için cilt bakımına geçiyorum. Gördüğünüz gibi bir sürü cilt bakım ürünüm var. Cildime bayağı özen gösteriyorum son zamanlarda ve faydasını da görüyorum gerçekten. Ama adım adım gerçekten hiç bitmeyen bir cilt bakım rutinim var. Burada zaten onu görüyorsunuz. İşte şunu sür, yıka, bunu sür, yıka. Biraz uzun sürüyor. Tabii saat 5'te kalkınca ayılmak kolay olmuyor. Hemen kendime zift gibi bir kahve yapıyorum. Böyle French press kullanıyorum yurtta bu arada. Çok pratik oluyor. Sıcak suyu Sebil'den alıyorum. Biraz bir 5-10 dakika kadar bekletiyorum ve hemen termosuma döküyorum. Sıcak dursun diye, çünkü gün boyu içeceğim büyük ihtimalle. Sonrasında gördüğünüz gibi pijamalarımdan kurtulup kombinime geçiş yapıyorum, günlük kombinine. Zaten ders çalışacağım için rahat tight sweatshirt giydim. Ama sınıfların açılmasına daha biraz daha zaman olduğu için biraz edit işlerim vardı YouTube'la ilgili. Onları yatakhanenin içinde hallediyorum. Bir koltuğumuz var ortak alanda, oraya geçiyorum. Sonrasında bayağı acıkıyorum erken kalktığım için, ama okulun kahvaltısına daha vakit olduğu için kendime hemen şöyle bir mısır gevreği hazırlıyorum. Böyle küçük sütlerden alıyorum bozulmasın diye. Onlarla böyle hızlıca pratik bir şey hazırlıyorum. Ve hemen hızlıca yiyorum çok vakit kaybetmemek için. Ve sonunda saat 6 olduğunda aşağıya iniyorum. Gördüğünüz gibi koridorlar bomboş. Sadece ben varım. Ve sınıfta kapkaranlık ve ışıkları açıyorum. Ve böylece güne başlamış oluyorum. Herkese günaydın. Şimdi aşağı indim. Sınıftayım. Yani tabii ki saat 6 olduğu için sınıf bomboş. Kimse yok benden başka. Bu sabah bayağı erkenden kalktım, yani 5.30'da kalktım. Tabii ki normalde böyle kalkmıyorum. Zaten yatılı kaldığım için okul 8.30'da başlıyorsa ben 8 çeyrek civarı kalkıyorum. Ama dün akşam huzurevine gönüllü olarak gitmiştim. Öyle bir projede yer alıyorum. Ve bu yüzden bütün akşamım gittiği için hiçbir işimi yapamadım. O yüzden bugüne sarktı. O yüzden bu sabah da çok erken kalktım. Şimdi sabah işte ilk kalktığımda YouTube'la ilgili birkaç işim vardı. Edit falan, onları hallettim. Şimdi sırada matematik çalışacağım. Bir de bugün sanat tarihi sınavımız var. Ona çalışacağım. O şekilde. Şimdi asıl hani ders çalışma kısmına gelmiş olduk. Öncesinde biraz daha böyle işte sorumluluklarımı halletmiştim diyeyim. Hani rutinimi halletmiştim. Şimdi hemen ders çalışmaya başlayalım. 3 tane yeni kaynak aldım. Bugün bunlarla çalışmaya başlayacağım. Ama hemen başlamadan önce size biraz bu kitaplardan bahsedeyim. Şimdi önümde bir tane sıfırdan problemler, bir tane sıfırdan geometri ve bir tane de sıfırdan paragraf kitabı var. Size şöyle bahsedeyim. Bu sıfırdan zaten adı üzerinde temelden başlayan bir kaynak. Rehber matematiğin bu arada kaynaklar, onu da söylemiş olayım. Şöyle, ben yurt dışı olduğum için şu ana kadar çok fazla YKS kaynağı kullanmadım ve bu yüzden hani yeni nesil sorulara ait de çok fazla bir şeyim yok. El alışkanlığım yok ve bu yüzden hani konuların temelini öğrenmek için sıfırdan problemler ve sıfırdan geometri kitabını ve hani paragraf kitabını aldım. Dediğim gibi temel düzeyde başlıyor sorular. Bence bu çok önemli, çünkü gerçekten bir konuyu bilmiyorsanız zor bir kaynaktan başlamak çok demotive edici oluyor. Bu yüzden elimdeki kitaplar temel kaynaklar, yani temelden başlıyorlar. Ve tabii ki temelden başlayıp zora doğru zorluk seviyeleri artıyor. Yani aslında adım adım ilerliyorsunuz ve içinde gerçekten çok güzel sorular var, çok kaliteli sorular var. Tabii ki temelden zora doğru giderken bolca soruyla da karşılaşıyorsunuz. Yani bu yüzden hani farklı soru tiplerini görme konusunda çok yardımcı olacaktır.
Ama beni bu kitapların, hani bu serinin en çok çeken yanı şu oldu. Bu aslında sadece bir kitap değil, bir YouTube'daki bir video kampıyla beraber ilerleyen bir kaynak. İçindeki bütün testler ve hani bütün konular bir yandan da YouTube kanalındaki işte problemler kampı, geometri kampı, paragraf kampı gibi hani videolarla destekleniyor ve bence bu çok faydalı bir şey. Çünkü hani elinizde tek bir kaynak olduğu zaman nereden başlayacağınızı, ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Ama bir kamp olduğu zaman hem ne zaman ne kadar ilerleyeceğinizi hani görebiliyorsunuz. Önünüzde bir yol oluyor. Hem de dediğim gibi çok daha verimli bir şekilde, çok daha motive olarak çalışabiliyorsunuz. Tabii ki bu kamplar kaynak kitaplarla paralel olarak gidiyor. O yüzden siz hani çift taraflı hem soru çözümü kısmını hem de video kısımlarından paralel olarak aynı zamanda yararlanabiliyorsunuz. Bence bu gerçekten çok verimli kılıyor. Benim bu arada özellikle vurgulamak istediğim Sıfırdan Geometri kitabı. Çünkü gerçekten hani araştırdığım zaman piyasada hiçbir benzerini bulamadım. Çünkü hem temel düzeyde hani gerçekten temel düzeyde geometri anlatan hem de bir yandan hani bir kamp, video kampıyla beraber ilerleyen başka bir kaynak yok. Bu oyuncu içindeki tüm konular anlatılıyor videolarla. İçindeki tüm sorular çözülüyor ve yani dediğim gibi anlatılıyor. Ve bu yüzden aslında içindeki testlerden, içindeki konulardan anlamadığınız bir şey kalmıyor kampı bitirdiğiniz zaman. Bir tek içindeki bölüm sonu testleri size ödev oluyor. Yani onların kampı tabii anlatımı yok. Ama onun dışında içindeki tüm gerçekten tüm konuların, tüm soruların anlatımını video kampında yani Rehber Matematiğin kanalındaki kampta bulabiliyorsunuz. Ve bence bu gerçekten çok verimli, çok böyle hani nereye gittiğinizi biliyorsunuz çalışırken ve bu yüzden hiç kaybolmuyorsunuz. Ve dediğim gibi bence çok faydalı oluyor. Ayrıca şunu da söyleyeyim, Sıfırdan Geometri ve Sıfırdan Problemler aslında sadece kaynak kitaplar değil. Rehber Matematiğin uygulaması veya web sitesi sayesinde aslında hani bu iki kitabın ekosistemine sahip oluyorsunuz. Yani dijital olarak da bu kitaplara sahip olabiliyorsunuz ve böylece hani yanlış yaptığınız soruları biriktirebiliyorsunuz. Daha sonrasında hani onların çözümünü izleyebiliyorsunuz veya yanlış yaptığınız sorulardan tamamen baştan bir test oluşturup çözüp kendiniz deneyebiliyorsunuz. Ve bu şekilde hani dijital bir ortamda da bu kitaplara sahip olmak işinizi çok daha kolaylaştırıyor. Özellikle de yanlış soruların takibi açısından. Zaten aynı şekilde bu kitapların, yani elimdeki tüm kitapların video kamplarını da hani hem web sitesi üzerinden takvim kısmından izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Hem isterseniz hani YouTube'dan takip edebilirsiniz. Dilerseniz de online kamplar bölümünden izleyebilirsiniz. Yani bu şekilde hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde kampa dahil olabilirsiniz elinizdeki kaynaklarla beraber. Evet, şöyle kısaca bir özetlemek gerekirse elimde Sıfırdan Problemler kitabı var, Sıfırdan Geometri kitabı var ve tabii ki Sıfırdan Paragraf kitabı var. Bu kitapların hepsi temel seviyeden adım adım zora doğru ilerleyen kaynaklar ve kaynakların en büyük özelliği de bence video kamplara sahip olmaları. Yani kaynakları sadece hani bir test kitabı olarak çözmeyeceksiniz, aynı zamanda konu anlatımları ve soru çözümleri içeren bir kampa sahip olacaksınız. Ve bu kampı takip ederek de adım adım ilerleyeceksiniz onunla beraber ve bu şekilde hem daha verimli hem daha planlı bir şekilde çalışmış olacaksınız. Bunun da eminim ki faydasını, çalışmalarınızın faydasını, sonuçlarını çok iyi göreceksiniz. Çünkü gerçekten çok kapsamlı, çok güzel hazırlanmış bir kaynak, yani sadece kaynak demek de istemiyorum, çok iyi hazırlanmış bir kaynaklar bütünü diyebilirim. Ben de şimdi artık çalışmaya başlıyorum. Biraz matematik çözeceğim, problemler çözeceğim, sonrasında biraz geometriye bakacağım. Temel seviyede olduğu için çok zorlanmayacağımı umuyorum. Ama bakalım artık, en sonunda biz sizinle yorumlarımı paylaşırım.
Matematik çalışmayı bitirdim. Çok fazla test çözmüyorum gerçekten. O yüzden çözdüğümde böyle bana iyi geldiğini hissediyorum biraz. İçindeki sorular gerçekten çok güzeldi bu arada ve konuyu anlamama çok yardımcı oldu. O yüzden hani temel seviyede bir kaynak arıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle bu kaynakları, rehber matematiğin bu kaynaklarını önerebilirim. Şimdi sırada sanat tarihi çalışmak var. Bizim sanat tarihi sınavımız sınav haftasında yapılmadı. Ertelendi ve artık bu tarihe kaydı. O yüzden bugün sanat tarihi sınavımız var. Çok zaten zor değil. Hani konular genel olarak genel kültürden de bildiğimiz şeyler. O yüzden hemen MEP kitabını alıyorum, sanat tarihi kitabını ve okumaya başlıyorum. Zaten zevkli olacağını düşünüyorum. Yani çok dediğim gibi zor bir ders değil. O yüzden hemen hallederiz diye düşünüyorum. Saat de bu arada 7 civarına geliyor. O yüzden derse hani 1,5 saat kaldı. Hala vaktim var. Çok erken kalkmanın faydasını görüyorum gerçekten şu an. Diyorum ve çok da uzatmadan hemen sanat tarihi çalışmaya kaçıyorum. Sanat tarihi çalışmayı da bitirdim. Yani dediğim gibi kolaydı zaten. Çok zorlandığım bir şey olmadı. Umarım sınavı da kolay sorular da hani gerçekten hemen güzel bir şekilde geçiririz. Bugünlük çalışmam bu şekildeydi. Saat 7.30-8'e yaklaşıyor. Herhalde bir kahvaltıyı çok erken ettiğim için okulda da yemekhanede de kahvaltı inirim diye düşünüyorum. Sonrasında zaten 8.30'da ders başlayacak. Ona hazırlanırım. Öyle bir şeyler yaparım. Yani aslında bu kadar erken kalkmama gerek yokmuş. Belki bir yarım saat, bir saat daha uyuyabilirmişim. Ama yine de acele etmeden yavaş yavaş her şeyi hallettim. O yüzden iyi de oldu. Ama yarın bayağı bir geçe kadar uyumayı planlıyorum. Çünkü çok uykum geldi. Yani kalkarken çok zor kalktım. O şekilde benim verimli bir sabahım bu şekilde geçti. Ama dediğim gibi bu çok nadir olan sabahlar. Genellikle çok geç kalkıyorum. Yani çok geç değil ama 8 gibi kalkıyorum. Dün işlerimi halledemeyince bu sabah böyle erken kalkmak zorunda kaldım. Ve sizinle de paylaşayım dedim, o yüzden size motivasyon olsun diye. Umarım öyle olmuştur diyorum. Ve videonun da sonuna geliyoruz. Eğer videoyu beğenseniz beğen butonuna basabilirsiniz, abone olabilirsiniz ve beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.